Bir kadını anlamak istiyorsanız tek bir sorudan başlayın. Kaç yaşında? Bu kadar basit, bu kadar da net. Ama şunu söyleyeyim, bu soruyu soran erkek sayısı, sormayan erkek sayısının çok altında. Ve o yüzden milyonlarca erkek kadınların davranışlarının karşısında donup kalıyor. Anlayamıyor. Neden böyle yaptığı sorusunun cevabını bulamıyor. Ama biz bugün bulacağız. Şimdi size bir senaryo çizeyim. Bir kadın düşünün. 30'lu yaşların eşinde, belki 28, belki 29. Güçlü bir kadın. Kariyer yapıyor, para kazanıyor, bağımsız yaşıyor. Ve size şunu söylüyor. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Bunu duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Belki inanıyorsunuz, belki hayranlık duyuyorsunuz. Belki modern, özgür, güçlü bir kadın diye tanımlıyorsunuz onu. Ama duraksayın bir saniye. Bu kadın 30 yaşına girdiğinde ne olacak? İşte tam burada yaş devreye giriyor. Çünkü kadın psikolojisini anlamak istiyorsanız yaşı bir sayı olarak değil, bir baskı mekanizması olarak görmeniz lazım. 30 yaş bir kadın için sadece doğum günü değildir. 30 yaş içgüdüsel bir alarm sistemidir. Ve bu alarm ben evlenmeyi düşünmüyorum diyen kadın için de çalışır. İsterse çalmayacağına yemin etsin. İsterse en güçlü sesle reddedeceklerini söylesin. Çalar. Neden mi? Çünkü bu kuralları ne o kadın yazdı, ne siz yazdınız, ne de ben yazdım. Bu kuralları evrim yazdı. Ve evrim ideolojilerden çok daha eski. Ama şimdi şunu sormak lazım. Tamam, alarm çalıyor. Peki kadın ne istiyor tam olarak? Evlilik mi, aşk mı, güvence mi? Burada çoğu erkek büyük bir hata yapıyor. Kadının evlilikten aşk aradığını düşünüyor. Romantizm arıyor, duygusal bir bağ arıyor. Kısmen doğru ama sadece kısmen. Çünkü evliliğin kadın için taşıdığı anlam erkeklerin düşündüğünden çok daha katmanlı. Ve bu katmanları anlamayan erkek her zaman yanlış mesajı veriyor kadına. Şimdi dikkatli dinleyin. Bütün kadınlar istisnasız, bütün kadınların evliliği bir noktada düşünür. 70 yaşında bile ben evlenmeyi hiç düşünmedim diyen kadın size tam gerçeği söylemiyordur. Belki kendine de doğruyu söylemiyordur. Ama beyin başka hesaplar yapıyor arka planda. Neden? Çünkü evlilik kadın için dünyaya bir şeyi ispat etmenin en güçlü araçlarından biridir. Duraksayın burada. Dünyaya ispat dedim, aşk demedim, mutluluk demedim, ispat. Şimdi o yüzüğü düşünün. Bir kadın neden o yüzüğü parmağına takıyor? Sizi düşündürteyim. O yüzük bir aşk sembolü mü yoksa bir başarı sembolü mü? Her ikisi de diyeceksiniz. Ama hangisi önce geliyor? İşte burada erkekler ve kadınlar arasındaki en temel fark gün yüzüne çıkıyor. Erkekler için kadın büyük ölçüde cinsel bir objedir. Bu bir hakaret değil, evrimsel bir gerçek. Kadınlar için ise erkek büyük ölçüde bir başarı objesidir. Ve bu da aynı şekilde evrimsel bir gerçek. Kuralları da ben yazmadım. Bu gezegen yazdı. Ama şimdi işin en kritik kısmına geliyoruz. Kadın bir erkeği seçtiğinde sadece o erkeği seçmiyor. Aynı zamanda dünyaya şunu söylüyor. Ben bu erkeği elde edebildim. Bu cümlenin ağırlığını hissettiniz mi? O yüzük parmakta sadece birlikte olduğunu söylemiyor. Şunu söylüyor. Ben o kadar yüksek değerli bir kadınım ki yüksek değerli bir erkek beni seçti. Demek ki kadın için evlilik sadece güvence değil, toplumsal konumlanma, sosyal bir pozisyon ve bu pozisyonu elde etmek için o erkeğin belirli bir yükseklikte olması gerekiyor. Ortalama bir erkek bu işlevi görmüyor. Vasat bir hayat bu ihtiyacı karşılamıyor. Ama şimdi şunu düşünün. Eğer kadın evliliği bu gözle görüyorsa, yani bir ispat ve güvence aracı olarak, o zaman erkeği seviyorum ifadesi ne anlama geliyor? Ve daha da önemlisi, bu sevgi gerçek mi? Durun, acele etmeyin, cevap vermeye çalışacağım. Çünkü bu sorunun cevabı göründüğü kadar basit değil. Kadın hem güvenceyi hem de heyecanı aynı anda istiyor. Güvenli limanda durmak istiyor ama derin sulara da bakıyor. Bu iki istek birbirine zıt ve bu çatışma 30 yaşında alarm çalmaya başladığında has safhaya oluşuyor. Şimdi o ben evlenmeyi düşünmüyorum diyen kadına geri dönelim. O kadın 30 yaşına adım attığında ne hissediyor? Baskı, hem içeriden hem dışarıdan. Ve bu baskı altında verilen kararlar baskısız ortamda verilen kararlardan çok farklı görünüyor. Ve işte o noktada yaş her şeyi değiştiriyor. 23 yaşındaki bir kadının istediği ile 32 yaşındaki bir kadının istediği aynı değil. Söyledikleri aynı olabilir ama içlerinde dönen hesaplar tamamen farklı. Bu yüzden bir kadını anlamak istiyorsanız önce şunu sorun. Kaç yaşında? Çünkü o sayı size sadece bir veri vermiyor. Size o kadının hangi baskı altında olduğunu, hangi hesapları yaptığını, neye hazırlandığını ve neyi aradığını söylüyor. Ve şunu bilin, bu bir eleştiri değil, bu bir gözlem. Kadınlar bu kuralları yazmadı, erkekler de yazmadı. Ama bu kurallar işliyor.
Ve onu görmezden gelen erkek her seferinde şaşırıyor. Şaşırmak istemiyorsanız her zaman yaşa bakın.